Onların en büyük istekleri de yani Orta Asya'da sürgünde yaşarken bari işte Kırım'da defnedilelim diye öyle de oldu. Kırım'da yaklaşık 250 bin Kırım Türk'ü Kırım'da. Yaralı askerler gördüm. Genelde gençti onlar. Yaşlı olup da yaralanan askerleri de gördüm. Yani gazi olmuşlar. Tedavi süreçleri büyük ihtimalle devam ediyor. Selamlar arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Krasnodar'ın tren istasyonundayım. Buradan nereye gideceğiz? Kırım Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Ama trenimiz hangi perona gelecek? Onu bulmak istiyorum. Здравствуйте. It's for Simferopol. Here. Спасибо. Trenimiz buraya gelecekmiş. Ha, zaten ileride şey var, yazıyor ya. Bura 7. Bir sonraki vagon bizim. 6 numaralı vagon burası. Tamam. Burası bizim. Pasaportumuzu çıkaralım. Burak Durgun. Aha. Burak. Yes. Вот паспорт номер. Aha, passport Не number. вот этот No, внутренний смотрите, no. а вот этот. Сверяйте дату. Вот это же, вот это я сбивала один. Это в России, в Украине, так нет. Это не то. Вот паспорт номер. Угу. Все, садитесь. Это турецкий вид. Этот, пожалуйста. Это мой. Я не знаю, вы без него А, будете. все. Ну, просто всегда Посадите, уносит. не забудьте, назовите место. 10 место, верхнее, проходите. Спасибо. Spasiba. Abla sistemde adımı bulamadı. Adımı bulamayınca almak istemedi sanırım beni. Здравствуйте. Yatak numaramız 10. Şimdi 10 numara nerede yazıyor? Sanırım ileride. Hah, burada. Burası. Спасибо. Я ж 10-й уже понял. Here. Yatağımız burası dostlar. Şöyle yastığımızı atalım o tarafa. Battaniyemiz var. Spasiba. Kaldığınız numarayı söylüyorsunuz. Size çarşaf veriyorlar dostlar. Böyle açalım çarşafımızı. Arkadaşlar yatağımı yaptım. Şöyle hemen hızlıca göstereyim sizlere. Çarşafımı serdim. Yastığımın kılıfını serdim. Böyle bir tane şey var. Örtü var üstümüzü örtmek için. Bir tane havlumuz var. Çantamızı buraya koyduk. Burada montum var. Bir de böyle battaniye var. Suyumu da yanıma aldım. Az daha binemeyeceğim zannettim trene var ya. Abla sisteme giriyor adımı. Büyük ihtimalle yanlış isim girdi. Yani isim soy isim yazıyor ya pasaportta. Onu büyük ihtimalle benim soy ismimi isim olarak giriyor. Bir yerde yanlışlık yaptı, bulamadı. Baktı bulamadı, diyor ki sistemde yoksun diyor. Ondan sonra başka bir görevliyi çağırdı. Abla hemen 10 saniye içinde buldu. Trene bindik. Şimdi hareket halindeyiz. Şöyle göstereceğim ama çok da bir şey gözükmüyor. Karanlık çünkü. Cam yansımasından görüyorsunuz. 2 katlı yataklar. Ben
üst kattayım. Bir de alt kat var. Alt katta bir tane teyze oturuyor, telefonla uğraşıyor. Diğer teyze uyumuş vaziyette. Şöyle treni bir gezelim istiyorum. Göstermek istiyorum da bilet kontrolü var galiba. Bir dakika. Bir kontrol. Türkiye. Турция? Aha. Куда едем? Симферополь? Simferopol. Yes. For travel. You travel. Yeah. Bir şey kontrol ediyorlar yine ama anlamadım. You from here? No, I'm Moscow. but live in Алушта. Господи, я уже забыла английский. 100 лет не общалась. Я сейчас вспомню. Russian, no. Only English. Little practic. Okay, we can practice. Yes. What is your name? Kate. Kate. Burak. Burak? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm from Izmir. Izmir? Uh-huh. Oh. Wow. Did you go Turkey before? How old are you? 31. 21. 31. 30. 3-1, yes. You? You travel? Yes, I'm traveling. Yes. Mhm. Туалеты закрываются, фото-видео съемка запрещена во время Крымского моста. Вот. Ходит транспортная безопасность, штрафуют. Расскажи человеку. Фото, видеосъемка. Okay. 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 I will stop. Да. Ходит транспортная безопасность с включенными камерами, штрафуют. So, is it Вернее, не штрафуют, вообще могут снять. Yatağıma geçtim şimdi dostlar. Üzerimi de değiştirdim tuvalette. 12-13 saat sürecek bir yolculuğa hazırım. Zaten yolculuğumuz gece olacak. Saat 10'da bindim trene. Yani 10'da hareket etti trenimiz. Sabah vakti bir aksilik olmazsa Kırım Cumhuriyeti'nde olacağız dostlar. Abla daha demin Rusça şeyi açıklıyordu, sağ olsun yanındaki arkadaş biraz İngilizce biliyordu, o çevirdi bana. Tuvaletler koridorun iki tarafında da var. Sıcak su almak istersem trene girdiğim kısımda bir tane sıcak su şeyi vardı, kazanı vardı, oradan sıcak su alabilirmişim. Market varmış burada, istersem oradan alışveriş yapabilirmişim, onları söyledi. Bir de Kırım'a geçtiğimiz bir köprü var, nehir var. Nehirden sonra Kırım topraklarına gireceğiz. Orada polis kontrolü olacakmış sanırım. Orada video çekme diye uyarı yaptı. Uyarımızı da aldık. Artık yolculuğa başladık. Ve bayağı bir sıcak içerisi yalnız ya. Hemen yatağımı yaptım. Gittim, üzerimi değiştirdim, uzandım, uyuyacağım. Bu arada tren biletini olabildiğince gidip erken almanız gerekiyor çünkü bitiyor. Gerçi şu an birkaç tane boş yer görüyorum ama yine de bitebilir, yani ne olur ne olmaz aklınıza bulunsun. Ne kadar aldım? 2000 rubleye aldım, o da 20 dolar. Şimdi tekrardan göstereyim sizlere. Спасибо, до свидания. Удачи. Всего хорошего. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuğun ardından Kırım Cumhuriyeti'ne ulaştık. Kırım'dayız. Yol boyunca uyudum. Rahat bir yolculuktu ama uzun bir yolculuktu. Sabah şu an 9'a 10 var. Ve Kırım'a, başkente, Akmescit'e geldik. Şöyle tren istasyonunu göstereyim sizlere. Büyük bir tren istasyonu buradaki.
ликвидации несанкционированных свалок мусора на земельных участках и прилегающих территориях. В период действия особого противопожарного режима действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, за нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 10 тысяч до 800 тысяч рублей. Tren istasyonunun hemen önünde taksici abilerimiz var. Hemen sağ tarafımızda otobüs terminali var. Buradan servisler kalkıyor Kırım'ın farklı bölgelerine. Araçlarla da ulaşabilirsiniz. Çok güzel yapmışlar yalnız bu kuleyi. Saat kulesi. Otobüs terminali ile tren istasyonları genelde hep yan yana oluyor dostlar. Anda otobüs terminali burası. Tren istasyonu da hemen arkamızda kaldı. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Ben hat almıştım ya Çerkezk'te. Buraya geldiğimizden beri, yani Kırım'a girdiğimizden beri o hat çalışmıyor. Bilmiyorum neden. Belki burayı kapsamıyordur, hiçbir fikrim yok. Onu çözmeye çalışacağım. Çünkü ona ihtiyacım var. Oteli vesaireyi oradan buluyordum. Adresini oradan buluyordum. O şekilde gidiyordum. En kötü sonra bulacağız. Benim hat bu işte. MTC benim hat ama telefonda Win yazıyor. Büyük ihtimalle burada o çekiyor. O yüzden bizim hat çalışmayacak gibi ama bakalım. Karşıda hemen döner kebapçı var. Telefon tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama size şeyi göstermek istiyorum. Kullandığım 3 haritada şu an çalışmıyor. Normalde parkın sonundayım. Yani şu parmağımla işaret ettiğim yerdeyim. Burası tren istasyonu. Harita beni orada gösteriyor. Ve değişmedi hiç. Google haritaları açıyorum. Yine orada gözüküyorum. Aslında o caddenin sonundayım. Yandex'in kendi haritasını açıyorum. Bu haritayı bir de indirdim ha. Çevrim dışı haritalar inmiş vaziyette. Yine tren istasyonunun orada gözüküyorum. Aslında caddenin sonundayım. Bunu geçtim. Böyle bir problem yaşamaya başladım. Yani konum çalışmıyor hiçbir haritada. Çevrim dışı konum dahi hiç çalışmıyor. Bunun dışında aldığım o MTC hattı vardı ya, bu bölgeyi kapsamıyormuş. Kırım'da çalışmıyormuş. Buranın yerel sim kartını almam gerekiyormuş. Bir tane arkadaşla tanıştım sokakta. Ona sordum, dedim böyle bir problemim var. MTC var mı burada? Yok dedi, buranın kendi yerel sim kartı var. Onu alman gerekiyor dedi. Beni bir yere yönlendirdi. Oraya gittim. İşte pasaportum falan istedi. Dedi ki nerede kalıyorsun burada? Dedim daha yeni geldim, hani otel ayarlamadım. İnternet bulabilirsem kalacak yerde bulacağım kendime. Dedi ki burada bir yerde konaklamıyorsan, bir adres veremiyorsan bana, sana sim kartı satamam dedi. Eyvallah dedim, iyi dedim yani. Çıktım oradan. Oradan çıktıktan sonra şeyi fark ettim, ceketim yok. Normalde şuraya asıyordum ceketimi, yani montumu. Montumu trende unutmuşum ya da düşmüş, bilmiyorum. Dün az kalsın trene almıyorlardı bizi. Bak oradan başlayan bu aksilikler silsilesi. Montu unuttuk, sim kart alamadık. Ondan sonra harita çalışmıyor. Bunun dışında 2 tane otele yer sordum. İşte bir tane şey buldum, dönerci buldum. Oradan internet çözdüm. Gittim otellerle konuştum. İkisi de almadı beni. Kırım'da Akşehir'in ortasında kaldım, yemin ediyorum ya. Gerçekten ağlanacak halime gülüyorum şu an. Ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. 2 tane uygun fiyatlı otel vardı. Uygun fiyatlı dediğimde 15-20 dolar arası. Onlar da kabul etmedi. Neyse ya, bir kahvaltı yapıp kendime gelmek istiyorum. Ya da bir kahve, çay bir şey içip kendime gelmek istiyorum. Biraz kafayı toparlayayım. Hemen gezelim bari, şehri gezelim. Yapacak bir şey yok. Öğle vakti. Çözeceğiz oteli. 180 saniye yanıyor buradaki ışık. 180 saniye yayaya kırmızı, araç trafiğine akış, 15 saniye yayaya geçiş. Şuradan da geçeyim ya, dur. Şu park hoşuma gitti, oradan yürüyelim. Diklemesine güzel bir park yapmışlar şehrin göbeğine. Arkadaşlar burası Kırım Cumhuriyeti'nin başkenti Akmescit. Ben yanlışlıkla Akçaşehir falan demiş olabilirim videonun bir kısmında, kusura bakmayın. Kafa yanlış yere gitmiştir büyük ihtimalle. Akmescit'teyiz. Burası başkent. Simferopol olarak geçiyor. Kırım Tatarlarının
ana vatanı Kırım Cumhuriyeti dostlar. Biliyorsunuz Kırım Tatarları Türkiye bir halk. Onları tanımaya geldim aslında. Gerçi şu an çok fazla Kırım Tatarı bu topraklarda yaşamıyor maalesef. Bunun sebeplerini videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Ama birisiyle denk gelir de tanışırsak çok mutlu olurum açıkçası. Bakalım. Biraz aksiliklerle başladık ama umarım ilerleyen vakitlerde tatlıya bağlarız, güzel şeyler yaşarız. 2014 yılından bu yana Rusya'nın ilhakı mevcut burada. Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Ama Ukrayna hala kendi toprağı olarak sayıyor burayı ve tabii birçok Birleşmiş Milletler ülkesi de burayı Ukrayna'nın toprağı olarak kabul ediyor. Rusya'nın 2014 yılındaki bu işgalinden sonra Rusya'ya uluslararası yaptırımlar uygulandı dostlar. Ve bu uluslararası yaptırımlar hala devam ediyor. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bitmiş değil. Yani iki ülkede gençlerini toprağa verdi. Artık orta yaş ve üzerine geldi sıra. Dün akşam trene binmeden önce tren garında böyle bir yarım saat kadar vakit geçirdim. Çok fazla askeri üniformalı orta yaş ve üzeri insan gördüm. Artık böyle yaşlı diyebileceğim insanlar askeri üniforma giymiş. Askeriyenin verdiği büyük ihtimalle o sırt çantasını takmış. Tren bekliyorlardı. Büyük ihtimalle sınıra doğru hareket edeceklerdi. Yine benim bindiğim trende askeri üniformalı erkekler vardı. Tren garına indiğimde o koşuşturuyorlardı bir yerlere. Büyük ihtimalle bir birliğe vesaireye dahil olmak için bir yere teslim olacaklar. Daha sonrasında sınıra, oradan da belki de Ukrayna topraklarına geçiş yapacaklar, bilmiyorum. Yani bir hareketlilik devam ediyor. Şu an Ukrayna sınırından, savaşın olduğu bölgeden 150 kilometre uzaktayım. Hatta 150 kilometre bile değil. Yani oldukça yakın bir bölgedeyiz aslında. Dediğim gibi Ukrayna hala burayı kendi toprağı kabul ediyor. Rusya işgal etmiş durumda. Bakalım buranın sıkıntılı durumu nereye varacak bilmiyorum. Şu ana kadar şehri biraz böyle bir dolandım bu süreçte. Otel arama, internet bulma sürecinde. İnsanlar kendi halinde gibi. Biraz böyle koşuşturma var. Gezip gördükçe, belki insanlarla tanıştıkça buradaki durumu daha iyi idrak edebiliriz. Nasıl kuracağım? İkimizi alacak şekilde. Kadir de oturacak burada. Aha, evet şöyle. Hatta ben elimde tutarım abi çünkü ses daha iyi alır. Abi önce isimlerinizi öğrenebilir miyim tekrardan sizleri tanıtmak adına? Bir kuş değil. Aslen Trabzonluyum, İstanbul'dan geldim Kırım'a. Aşağı yukarı 17-18 yıldır burada yaşıyorum. 17-18 yıldır. Adım Rıza, Kırım Türk'üyüm. Kırım'da yaşıyorum. Türkiye'de eğitim gördüm. 20 yıl önce tabii. Nerede okumuştun abi? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Kaç sene yaşadın Türkiye'de? 6 sene yaşadım. 6 sene. Daha sonrasında buraya Daha döndün. sonrasında tabii vatana döndük. Burada işte lokanta işletiyorum. Çok güzel. Birazdan gezebilirim değil mi abi? Gezeriz, Lokantayı gösterebilirim. gösteririz tabii. Biz Türk yemekleri yapıyoruz. Türk yemekleri. Aynen öyle. Onları da gösterelim abi. Biz çok şans eseri tanıştık. Ben kalacak bir yer arıyordum. Bir tane dönerci abiye bir adres sordum. O da içeri gel dedi. O vesileyle sizlerle tanışmış oldum abi. Çok memnun oldum bu arada. Çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Abi buradaki sen Kırım Türk'ü olduğun için sana sormak istiyorum. Şu an başkentteyiz. Akmescit olarak geçiyor sanırım burası. Evet. Simferopol asıl ismi. Rusça ismi. Evet. Rusça ismi. Kaç Kırım Türk yaşıyor burada ya da tüm Kırım Cumhuriyeti'nde? Kırım'da yaklaşık 250 bin Kırım Türk'ü yaşıyor. Kırım'da genelde. Daha çok yoğunluk olarak Bahçesaray bölgesi, Belagorsk bölgesi, Simferopol bölgesinde de var. En az Sivastopol ve Kerç bölgelerinde az Kırım Türk'ü var. Genelde bu bölgelerde eşit dağılıyor ama Bahçesaray ve Belagorsk bölgeleri Kırım Tatarları yoğun. Bahçesaray, zaten ismi de Rusça ismi de Yani Bahçesaray. eski bir isim. Yani Eski isim. Osmanlı zamanından kalan isim. Bahçesaray onu değiştirmediler. O isim Çok- kaldı. Tabii, oradan Belagorsk dediğim yer Karasu Bazar'dı. Onu değiştirdiler. Yani çoğu yerler Kezlev değişti, Evpatorya oldu. Kefe sancağı vardı. Feodosya. Osmanlı şeylerinde geçiyor. Feodosya oldu. Ama Bahçesaray ismi değişmedi. Öyle de kaldı çünkü eski Kırım Hanlığı'nın başkenti ve Han Saray hala orada tarihi müze olarak faaliyet gösteriyor. Tarihi yapılar hala duruyor o tarafta. O zaman Kırım'a gelen birisi için mutlaka gitmesi gerekiyor Bahçesaray'a diyebiliriz. Kırım'a gelen Bahçesaray'a gitmese Kırım'a geldim demesin. Tamam. Evet. O zaman Çok bir sonraki videomuz oradan gelecek diyebiliriz o zaman. Peki burada
Kırım Tatarları benim tarihte okuduğum kadarıyla bu sürgün vesaire yaşandı ne yazık ki. Tabii. Köklü halkı. Orta Kırım Asya- Türkleri buranın köklü halkı. Ama 1944'te sürgün yaşadı. Dedelerimiz daha doğrusu. Orta Asya'ya genellikle sürgün edildi. Millet 1988'de bu Gorbaçov'un gelmesiyle ve bu değişim dalgasıyla Kırım'a geri dönmeye başladı. Halkımız hala bir 300 bin civarında Orta Asya'da yaşayan Kırım Tatarları kaldı. Onlar artık orada yerli halklarla karışmış olan ve bazı nedenlerden dolayı gelemeyen aileler orada kaldı. Türkiye'de peki abi kaç Kırım Tatarı yaşar? Türkiye'de, şimdi bakın, Türkiye'ye göç eden Kırım Tatarları 1. Dünya Savaşı'nda daha çok göç edenler. Yani 5-6 milyon civarında Kırım Türk'ü Türkiye'de olduğu biliniyor. Ama tabii ki bu da artık 100 yıl önce taşınan aileler. Çoğu tabii ki Türk, artık Türkiye'de yaşayan şeylerle karıştı. Tabiri yerindeyse asimile oldular. Ama hala da orada Kırım Türkleri dernekleri var. Kültürünü, dilini, adetlerini işte şey yapan çok halkımız var orada. Şu anda bu Rusya'ya Kırım geçtikten sonra bu bağ biraz gevşedi. Yani Türkiye ile Kırım arasındaki bağ biraz gevşedi. Yani gitgeller azaldı. Oradaki diasporanın buraya gelmesi biraz Zorlaştı bilinen şeyler. diyebiliriz. Tabii ki bu tanınma meselesiyle ilgili siyasi konulara girmeyeceğiz. Bugün tarihi konuşacağız, kültürü konuşacağız değil mi? Evet abi, ben zaten kültürü öğrenmek için geldim. Ama işte Kırım Türklerin kültürüyle işte Türkiye'de yani çok benzer şeylerimiz var. Dillerimiz de benziyor. Onu soracaktım Dilimiz tam. de, yani benzer çok şeyler var. Türkülerimiz de benziyor. Zaten gezersiniz biraz, biz sizi de camilere, işte Kırım Tatarlarının toplu yaşadığı köylere götürürüz, görürsünüz. Hiç yabancılık çekmeyeceksiniz burada. Dilde tutuyor o zaman. Dilde. Rahatlıkla Tabii, anlaşabilirim. tabii. Birazcık konuşmanı rica etsem abi, kendi öz dilinde, Tatarca'da, Kırım Tatarcasında. Tamam. Belki video izleyenler de Konuşmak, laf etmek. laf etmek. Evet. Şimdi Türkçe'de var değil mi bu? Evet, var. Ama biz konuşmak kelimesini Tatarlar kullanmaz. Laf ederiz. Biraz Evet. laflayalım o zaman Laflayalım. abi. Tamam. Bize de oradan geçmiş olabilir belki. Türkçe, ben şöyle diyorum, yani bu artık şeyden sonra, işte Cumhuriyet kurulduktan sonra daha çok Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan alınan kelimelerle Osmanlı dili restyling yapıldı diyelim. Tatarca biraz eski usule daha çok benziyor, öyle kaldı. Yani Eski Türkçe'ye benziyor o zaman. Eski Türkçe'ye benziyor. Daha doğrusu değişim gerçek olmadı. Türkçe. Gerçek Türkçe. Şu anda Şu bizim anda- Türkiye'de kullandığımız Şu- Türkçe gerçektir. Asimile olmuş bir. Tabii şu anda 100 yıldan beri, 100 yıl boyunca Türkçe değişerek geldi, tamam mı? Çoğu kelimeler şeyden alındı. Yani eskiden Arap ve Fars kültüründen, dilinden alınan kelimeler Cumhuriyet'ten sonra işte daha çok Fransızca, işte Almancadan, İngilizce'den alınan kelimelerle doldu Türkçe. Bizimki işte kaldı eski usul. Peki abi, ben mesela bir kültürü araştırırken, bir topluluğun, bir halkın kültürünü araştırırken dili önemsiyorum. İşte inanışı araştırıyorum. Bir de böyle sosyal yaşamdaki kültürleri, kadın erkek ilişkisi olsun, düğün gelenekleri olsun, adetleri olsun, böyle aile içinde mesela büyüğün yanında bacak bacak üstüne atılmaz. Büyüye saygı her zaman ön plandadır. Kadına saygı ön Birebir plandadır. Türkiye, el öpmeler, büyüğe karşı babasının yanında artık şeyde olsa da sigara içmemek, 40 yaşında olsa bile çoğu şey yapar yani, babasının önünde, annesinin önünde sigara bile içmez. Yani Aile büyüklerini ziyaret. yemeğe otururken önce büyükler yemeğe Bismillah'la başlarlar, sonra küçükler devam eder. İşte bunlar Türkiye'de de var, burada da yani aynı. Çok benziyor aslında Çok benziyor. kültürlerimiz. Benziyor. Düğünler de benziyor. Türkiye'nin farklı yörelerinde de düğünler farklı oluyor. Yani bazı adetler değişebiliyor şeye göre, yöreye göre. Burada da yani Türkiye'de görebileceğiniz, bulabileceğiniz düğünler de işte sünneti olsun, her şey benziyor. Evet. Mesela burada bu düğün, dernek işleri hangi ayda başlar, hangi ayda biter? Mesela ben bir sonraki gelişimde hangi ayda geleyim ki yakalayabileyim Şu bir anda Kırım zaten düğünü? düğün sezonundasın. Buraya yani sonbahar, Eylül, Ekim ve Kasım'ın başları. Düğün sezonu. Genelde yazın sonu düğünler olur. Mesela şu an biz Ekim ayındayız. Burada Evet, düğün şu yakalama an ihtimalim var. Tabii ki her gün düğün var.
bir yerde. Hadi inşallah ya. Bahçeşehir'de Bahçesaray'da özür dilerim, belki yakalarım orada bir düğün. Genelde işte bütün camilerde şu anda işte imam nikahlar camilerde kıyılır. İşte gelin damat belki bir camiye gidersek Evet. orada bile rast gelebiliriz yani. Denk gelebilir. Tatar düğünü. Hadi inşallah ya. Yani ekseriye cuma, cumartesi, pazar tabii ki Türkiye gibi de. Ama hafta içi de denk gelebilirsin. Sen Aynen. kaç senedir yaşıyordun abi burada? 2007'den beri kaç sene oluyor işte? 14 sene mi oldu? 14 sene. 14 sene. Peki sence buradaki yaşam nasıl abi? Alışabildin mi? Yani 14 senede mutlaka Ya ben alışmışsındır ilk ama. İstanbul'dan buraya uçaktan indim, okumak için geldim. Tıp fakültesi öğrencisi olarak geldim. İlk gün ben buradan kaçasım gelmişti. Köye geldiğimde İstanbul gibi bir yerden buraya. Ama sonradan buraya alışınca, hatta 2014-15'te ben Türkiye'ye geri dönme kararı almıştım. İşte bir sene dayanabildim, geri geldim. Türkiye'de bir sene dayandın, sonra tekrardan buraya Aynen. geldin. Aynen. Peki buranın gelişimini nasıl görüyorsun abi? 10 sene öncesinin Çok farklı, çok hızlı şekilde çok büyük yatırımlar var. Özellikle Rusya devleti çok büyük yatırımlar yaptı. Yollar, otobanlar, yeni havaalanı, çok büyük yatırımlar yapıldı buraya ve her gün de yatırımlara devam ediliyor. Umuyoruz bir gün tanındığında, dünya tanıdığında Kırım'ı, uçaklarımız başladığında zaten hem ekonomik olarak hem de o zaman kültürel olarak bizim burada soydaşlarımız yaşıyor. Kırım Türkleri. Bakılırsa içine girersen Özbekler, onlar bunlar çok soydaşımız var. Çok daha bağ güçlenecek, birleşecek. Yani siyaset biz konuşmak istemiyoruz ama şu andaki şartlardan dolayı ulaşım zor. Sen de zor bir şekilde geldin. Zor yani. En yakın havaalanına 10 saat, 11 saat yolculuk yapmak lazım gidebilmek için. En büyük sıkıntı da bu. Yani. En büyük sıkıntımız bu. Umarım inşallah bunları aşarız. Eskisi gibi bir saat içinde İstanbul'dan binince uçağa buraya geliriz demek istediğim bu. son olarak şeyi de sorayım abi ben size. Akmescit'teki sosyal yaşam nasıl abi? Şehrin sosyal yapısı, sosyal yaşamı nasıl? Mesela ben bir turist olarak geldim buraya. Evet. Rahatlıkla gezip çevreyi görebilir miyim? İnsanlarla iletişime geçebilir miyim? Güvenli midir, değil midir? Bugün içinde ve işte burada bulunduğun müddetçe işte göreceksin, kendin de bundan bir şey olsun. Yani çok rahat, insanlar çok rahat. Yani aslında böyle bir siyasi durum, yani sokaklarda gezerken insanların yaşam şekline, sosyal yaşamlarını izlerken sen işte 1-200 kilometre ötede sıcak bölgeler var, orada işte çatışmalar gidiyor. Bunu hiç hissedilmiyor. Ve Herkes güvenli ortam var. Gece 11'de 12'de, şimdi bir Türk olarak ben söyleyeyim, Türkiye'de bazı mahallelerde dışarı çıkamazsın, misal diyorum. Ama burada çantanı koy, istediğin yere gez, edebinle adabına gittikten sonra kimse sana nereye gidiyorsun bile diye bir soru bile, niye baktın bir soru, öyle bir sorularla karşılaşamazsın. Rahat rahat gez, güven ve güvenlik ekipleri gerçekten rahat çalışıyor. Ben burada rahat bir şekilde ailemle çok rahat günün istediğim saatinde gezebiliyorum. O konuda yani gerçekten memnunum. Ben neredeyse bütün hayatım İstanbul'da geçti. Belli bir saatlerden sonra İstanbul'un belli bir yerlerine giremiyorsunuz. Ama ben burada böyle bir şey bilmiyorum. Yani gidemeyeceğim, giremeyeceğim bir yer yok. Yani en basitinden gasp. Ben hiç gasp duymadım burada. Bilmiyorum hiç. Yani gaspı bırak, en çok bu Mehmet Bey'in örneği hoşuma gidiyordu. Yani gece arabayla giderken yol kenarında 2 tane kız diyor gidiyor, ellerinde birer bira şişesi. Ama burada onu şaşırtan olaydı yani. Türkiye'de böyle bir şey aklım almıyor diyor, tamam mı? Ama burada yani kızlar rahatça dolaşıyor, yani kimse onlara ne laf atar ne şey, yani kimse kimseye karışmıyor. kimse kimseye, evet, yani herkes özgürce istediğini yapıyor. Herkes kendi halinde. Kendi hali. Çünkü yasal olarak birisi birisini tehdit ettiğinde veya onu küçümsediğinde yasal karşılığı var. Yaptırımlar büyük o zaman. Yaptırımları var. Burada Allah kimseye düşürmesin. Yani hapishaneler ağırdır. Olması gereken de odur. Ben karşıyım otel gibi hapishanelere. Ondan dolayı insanlar düzgün yaşamak zorunda. Kurallara uyuyorlar. Kurallara uymak Çünkü zorunda. cezalardan korkuyorlar. Ondan dolayı yani ben içinden ben çok mutluyum burada yaşamakta.
Daha 2 ay önce İstanbul'daydım. Gün saydım ki geri dönmek için. Ha seviyorum, vatanımı çok seviyorum. Halkımızı çok seviyorum. O ayrı bir şey. Ama bu güven duygusu var ya işte saat 11'e 12'ye kadar yeri geliyor biz dışarıda muhabbet edebiliyoruz. Hiç geçen bak sormuyor bile ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye gibi. Veya futbol maçını anlatalım. Krasnodar'a Evet. gittik futbol maçına. Trabzonspor geldi Krasnodar'a oynamaya. Ha, Trabzonspor geldi buraya. Tabii 1-2 yıl önce. 2-3 yıl önce. Şimdi biz Trabzon'u destekliyoruz tabii ki ve biz orada 4-5 kişiyiz. Ve tam üzerimizde herhalde bir 50-60 kişi Krasnodar'ın yani en böyle taraftarı. Ateşli. Bir de Ateşli. Krasnodar tarafına girdik. Biz de orada Yani. oturuyoruz. Forma falan var mı Türkiye'den şey vardı, atkı vardı. Atkı vardı Trabzonspor. Trabzonspor. Yani Türkiye'den gelenleri ayrı bir yer ayırmışlar. İşte yabancı taraftar olan. Biz Rusların içinde, Rus takımının Biz bileti aldık içinde, hiç o yapmadan en orta yeri seçtik. O da en lüks yeri seçtik. evet, yani o da yani deplasmandaymışız orada. Anlayacaksın. Kadir'in de sesini duyduk. Biz de bağırıyoruz yani bu tonlarda. Yani bir şey olduğu zaman ve işte bir faul yaptığı zaman bu bağırıyor. Orada onca insan oturuyor değil mi? Binlerce Yani insan. Türkiye'de olsa Olay Türkiye'de çıkar. Katliam eder. bizi orada yani parçalardı. Burada bak bir adam bir şey söylemedi. Aksine gelip fotoğraf çektirdiler. Bizimle bizimle. fotoğraf çektiler sonra. Bak işte Karşı yanındaki tarafın taraftarı. taraftarı bizimle oturuyor diye. Ha, ne kadar güzel ya. Ya bu bir eğitim seviyesi. Size de güzel bir anı olmuş Tabii yani. ki var. Biz aynı şekilde Moskova'ya da Galatasaray maçına gittik değil mi? Galatasaray Moskova'ya gelmişti. Biz oraya uçmuştuk. Simferopol havalanı açıktı. Moskova'ya uçakla gittik Galatasaray maçına. Aynı şekilde çok rahat. Yani zaten 1 kilometreden benim başka bir vatandaş olduğum belli. Çok rahat. Telefona Tabii cevap yani. yapıyoruz. Çok rahat. Alo. Yani bu en uç noktalardan bahsediyoruz. Futbol maçında bile çok rahat girdik, çıktık. Ne bize aksine sevgi gösterisi geldiler, resim çektirdiler bizi. Dediğin gibi abi aslında eğitimle alakalı bunun temelinde maalesef. Evet, çünkü bunlar insanların eğlence araçları. Doğru. Hayat amacı değil. Kırım'ın meclisi bura. Kırım Meclisi. Kırım meclisi. Kırım çünkü yani bir cumhuriyet olarak geçiyor Rusya'da. Kendi meclisi var, kendi işte bakanlıkları var. Bu gördüğün bina meclisi. Ukrayna zamanında da vardı, Rusya zamanında da var. Kırım Cumhuriyeti buradan yönetiliyor. Tabii ki. Şöyle göstereyim o zaman meclisi. Kaç milletvekili var abi? 75 milletvekili var. Kırım'ın farklı bölgelerinden seçiliyorlar. Yani Rusya'da 3-4 tane siyasi parti var. Bunun en büyüğü Yedinaya Rossiya yani Bir Rusya tercümesi. Daha çoğunlukta bu partiden. Kırım Türklerini temsilen bence bu yıl bir kişi daha eklendi. 3 tane milletvekilimiz var burada. Kırım Türkü. Kırım Türkü. 75'ten 3'ü Kırım Türkü. Bir de ileride sonra görürüz bir de bakanlıklar binası var. Kırım Tatarlarından bir bakanımız var. İç Siyaset ve İletişim Bakanı. İç Siyaset ve İletişim Bakanı. diye geçiyor. Evet. Albert Kurşutov, o da bizim bakanımız. O da birkaç ay önce bakan oldu. Yeni seçim oldu o zaman. Yeni seçim evet. Bu caddenin ismi ne abi? Bura belli kafe ve restoranların olduğu cadde. Böyle yaya, arabalara kapalı cadde. Bu caddenin ismi Karl Marx'aydı eskiden. Ama işte bu Karl Marx'a bu isimleri değişti. Şimdi Yekaterina Caddesi bu. Yekaterina bu şey mi? Yekaterinska bu. Büyük Katerina. Tabii onun adı. Onun adı verildi. Bunun da işte şu anda kesişen Pushkina Caddesi var. Bu Simferopol'ün tam merkezi sayılıyor. Burası Simferopol'ün tam merkezi. Peki burada Akmescit mi diyorlar, Simferopol mi diyorlar? Simferopol. Eski ismi. Eski ismi. Evet. Hemen araştırdığımda Akmescit olarak, hatta haritada da Akmescit olarak yazıyor. Tabii yazar ama eski isim o. Eski isim. Biliniyor. Bazı insanlar kullanıyor ama işte resmi adı Simferopol. Kırım Türkleri de Simferopol diyorlar. Akmescit diyen yoktur herhalde. Var. Var. Tabii. Dedelerimiz, ninelerimiz hala Akmecit diyor. Akmecit Babamız diyorlar. Akmecit diyor, evet. Peki aile büyüklerinden hala sağ olanlar? Annem babam sağ ama dedeler artık kalmadı. Allah Sürgünü rahmet eylesin. görenler artık çok az var. O 1944 sürgününü görenler. Onların nesli artık. Dedem, ninem sürgün oldu döndü ama onlar artık rahmetliler. Ama burada defnettik. Yani vatanlarında onların en büyük istekleri de yani Orta Asya'da sürgünde yaşarken bari işte Gel abi, bu tarafa araba geliyor.
Bari işte Kırım'da Defnedilelim. defnedilelim diye öyle de oldu. Kaç sene kaldılar peki abi sürgünde? Deden ninen? 44'ten 88'e kadar. 44'ten 88'e kadar. 44 yıl. 44 yıl ha. 88'de buraya gelmeye başladık. Biz 1988'de taşındık buraya. Bahçesaray bölgesinde. Ben daha 11 yaşında çocuktum. İşte burada okulu bitirdim, liseyi bitirdim. Sonra Türkiye'ye sınav kazandım. Türkiye'de işte iletişim okudum. Çok güzel abi ya. Otele yaklaşıyoruz. Bu cadde de bayağı güzelmiş. Mimari yapılar da hoşuma gitti. Evet, işlek bir cadde. Bura kıpır kıpır, gece gündüz. Evet, akşam daha da canlı olur Akşamları burası. da göreceksin. Gençler böyle kimi gitar çalıyor, kimi bir şey yapıyor yani. Çok Güzel. böyle savaş havası hiç yok. Evet, geldiğimden beri çünkü şeyi hissediyorum, hani sınıra doğru yaklaştım, artık Ukrayna tarafına doğru yaklaşıyorum. Acaba burası biraz daha böyle gergin midir, karışık mıdır diye çok düşündüm. Aksine çok rahat. Çok rahat. Dairesine bakalım da. Olur abi. Ben ilk kez buraya geliyorum. Arkadaşlar, kalacak yer sorununu çözdüm. Şöyle sizlere bu gece kalacağım yeri göstereyim. Böyle bir evde kalacağım. Burada çift kişilik yatak var. Bayağı geniş bir oda. Koltuğumuz var, dolabımız var. Burada mutfağımız var. Hemen çamaşır attığım çamaşır makinesi vardı. Burası mutfak. Burada da tuvalet, banyo var. Bu gece kalacağım yer burası. Sağ olsun Rıza abi yardımcı oldu. Burayı bulduk. Şimdi bir üstümü giyeceğim. Çamaşır yıkamıştım, onları asacağım. Hemen gezmeye devam ediyoruz. Kapımızı kilitleyelim. Ne olur ne olmaz, eşyalarımızı bıraktık orada. Değerli eşyalarınızı hiçbir zaman bırakmayın. Yanınıza alın. Ben de öyle yaptım. Ama birkaç parça bir şey çıkardım çantamdan ki ağırlık olmasın. Vallahi en son parkın orada geziyordum derken polis arabası ya da askeri araç, bilmiyorum. Şöyle kamerayı eğelim. Polis görür bir şey der. Çünkü burada çok fazla asker var. Bir de derdimizi anlatmak zorunda kalmayalım onlara. Geziyordum parkın orada, tren istasyonunun orada. Otel arıyordum. Birkaç otelle konuştum. İşte yerimiz yok filan dediler. Daha sonrasında böyle dolaşırken haritadan bir yer buldum kendime. Videonun bir kısmında söylemiştim ya, harita tam olarak çalışmıyor, benim konumumu göstermiyor diye. Bir noktadan sonra herhalde düzeldi, bir hata vermişti. Düzeldi. Çalışmaya başladı. Ben de işte haritayı kullanarak otelleri böyle konum olarak buluyordum, gidiyordum. Eğer orada bir otel varsa soruyordum. Bazen çünkü yanlış adres de gösterebiliyor haritada. Her neyse, böyle haritayı konum alarak dolaşırken bir tane restoran gördüm. Dışarıdan böyle döner yazıyor ama Türkçe yazmışlar. Hani ö'nün noktası falan da var. Normalde doner yazıyorlar. Dedim kesin Türk buranın sahibi. Dedim en iyisi onlara sorayım. Onlar daha iyi bilir. Kafamı uzattım, abi dedim Türkçe biliyor musunuz? Kolay gelsin. Daha sonrasında Rıza abiyle ve Kadir abiyle tanışmış olduk. Sağ olsunlar. Onlar da çok sıcakkanlı, güler yüzlü, hoş sohbet insanlarmış, güzel abilermiş. Beni ağırladılar. Ben işte nasıl seyahat ettiğimi falan anlattım. Rica ettim hani bir sohbet edebilirsek, video çekebilirsek, çünkü Rıza abi buranın yerlisi. Kırım Türk'ü. Dedim abi sen hani kendi ağzından dinleyelim, senden dinleyelim. Hani buranın kültürü nedir? Buranın halkıyla ilgili ne öğreneceksek senden öğrenelim. Birinci ağızdan öğrenelim istedim. Sağ olsun Kadir abi de buradaki deneyimlerinden bahsetti. Yani dışarıdan gelmiş, uzun yıllardır burada yaşamış ve hala yaşıyor. Onun da gözlemleri çok kıymetli. Sağ olsun ikisi de kabul ettiler. Böyle bir odaya geçtik, sohbet ettik. Yani bu şekilde gelişti olaylar. Sonrasında Rıza abi bana kalacak bir yer bulmuştu. Beni götürdü oraya kadar. Kendi eliyle yerleştirdi. Sağ olsun bir de güzel bir yemek ısmarladı bana restoranına. Çok da güzel bir restoranı var. Yani şahane Türk yemekleri yapıyorlar. Ben adresi hem açıklamalara yazacağım hem de şu an altta görüyorsunuz. Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın derim. Hem selam vermiş olursunuz hem de restoranda Türk yemeklerine özlem duyduysanız Türk yemeklerinden yemiş olursunuz. Böyle gelişti olaylar dostlar. Kısaca bir açıklamak istedim. Çünkü pat diye sohbete daldım videoda. Şimdi
Çamaşırımı da astım. Kendimi sokaklara attım. Hava kararmadan birazcık dolaşalım. Bayağı bir kalabalık, sokaklar canlanmış. Mesela burada yaya geçidi yok. Onun yerine alt geçit yapmışlar dostlar. Azerbaycan'da bunu sık sık görüyorduk. Yaya geçidi yerine böyle alt geçit yaparak hem trafiğin akmasını sağlıyorlar hem de yayalar için daha güvenli oluyor. Bir tık daha fazla yürüyor yayalar ama daha güvenli oluyor. Ve alt geçitler de insanlar için ekmek kapısı oluyor. Öyle tezgahlar kuruyorlar, bir şeyler satıyorlar. Bazen küçük büfeler oluyor. Oradan yiyecek içecek alabiliyorsunuz. Market tarzı yerler oluyor. Şöyle kuyumcular görüyorum. Bunlar döviz bozuyor mu bilmiyorum. Çünkü böyle bir şeyin arkasında, korumalığın arkasında para alışverişi oluyor. Genelde öyle olduğu zaman döviz de bozuyorlar. Ama burada bozuyorlar mı çok emin değilim. Şimdi ben otelleri gezerken sürekli red cevabı aldım. Hep dolu cevabı aldım. Bunun sebebini sonradan anladım. Şimdi burası savaş bölgesine oldukça yakın. Yani 150 kilometreden daha yakın bir mesafedeyiz cepheye. Cephede yaralanan askerler buraya tedavi olmaya geliyorlarmış. Ve tabi hepsi devlet tarafından karşılanıyor. Burada bir otele yerleştiriliyorlarmış ve tedavi süreçleri başlıyormuş. Ve sokakta yürürken videonun yine bir kısmında söylemiştim. Genelde böyle orta yaş ve üzeri erkek gördüm. Askeri üniforma var, askeri çanta var. Büyük ihtimalle onlar tekrardan birliğe teslim olmaya buraya geliyorlar. Yaralı askerler gördüm. Genelde gençti onlar. Yaşlı olup da yaralanan askerleri de gördüm. Yani gazi olmuşlar. Burada tedavi süreçleri büyük ihtimalle devam ediyor. O yüzden çok fazla asker görüyoruz burada. Ve otellerin dolu olmasının sebebi de oymuş. Tedavi olmak için geliyorlarmış buraya. Bu arada Kırım konum olarak o kadar önemli bir nokta ki çok uzun yıllar imparatorluklar buraya sahip olabilmek için mücadele ettiler. Savaşlar yapıldı. İnsanlar canını feda etti. Kan döküldü. Tarih kitaplarını açtığımızda Altın Orda Devleti, Kırım Hanlığı hep böyle kulağımıza aşinadır. Daha sonrasında Kırım Hanlığı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanma süreci var. Bunun dışında biz Osmanlı-Rus Savaşı'nda bu toprakları kaybediyoruz. Hatta bir önceki videoda Krasnodar'da bir heykel, bir anıt ziyaret etmiştik. Büyük Katerina'nın anıtını ziyaret etmiştik. Büyük Katerina'nın belki de en büyük icraatı ya da bizim bildiğimiz en büyük icraatı Kırım topraklarını Rus İmparatorluğu toprakları yapmak. Burada devlet tiyatrosu var dostlar. Hemen sağ tarafımızda Kırım Bakanlığı'nın binası varmış. Sol tarafta Rusya Federasyonu bayrağı, sağ tarafta da Kırım Cumhuriyeti'nin bayrağını görüyoruz. Hemen meydanın ortasında da Vladimir İliç Ulyanov'un, yani bilinen ismiyle Lenin'in anıtı duruyor. Oldukça büyük bir anıt. Keza arka tarafta yine hem Rusya Federasyonu'nun hem de Kırım Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Lenin'i tanımayanlar için kendisi Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Bolşeviklerin lideri, Ekim devriminin lideri ve aynı zamanda sosyalist Cumhuriyetler, neydi açımıdır, SS, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin SSCB'ydi aynen, onun kurucusu. Bir an unuttum. Her yerde kendisinin heykelini görmek mümkün. Tarihte şöyle bir söz varmış: Kırım'a sahip olan tüm Karadeniz'e sahip olur diye. O yüzden geçmişten günümüze kadar hala burası için mücadeleler devam ediyor. Rusya 2014 yılında burada bir referandum yapıyor ve yüksek oranda evet oyu çıktığı için bu toprakları Rusya Federasyonu'nun bir parçası ilan ediyor. Yani öyle silah sıkarak alınmış topraklar değil, referandumla kendi topraklarına katıyor Kırım'ı. Ama tabii ki Ukrayna ve dünyanın diğer güçleri bunu kabul etmiyorlar. Hala Ukrayna toprağı olarak sayıyorlar burayı. Ama Ruslar diyor ki bu toprak bizim kardeşim. Ruslarla birlikte Birleşmiş Milletler üyesi olan birkaç tane ülke sadece burayı Rusya toprağı olarak kabul etmiş. Çok da ciddi yatırım yapıyormuş buraya Rusya. Yani sohbet esnasında öğrendiğim o. Bu durum bakalım ilerleyen yıllarda nasıl sonuçlanacak? Şu an hala Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Benim niyetim Sivastopol'e kadar inmek de aslında, ama öğrendim ki orada Rusya'nın askeri üssü varmış sanırım. O yüzden orası birazcık böyle sıkıntılı bir bölge. Gidersen problem yaşayabilirsin diye uyarı aldım. Bir düşüneyim, taşınayım, bakayım, başımıza bela gelmeden Lübnan'dan çıktık. Buradan da
bir aksilik olmadan çıkalım. Umarım hem Orta Doğu'daki savaş hem Karadeniz'deki savaş, dünyanın neresinde bir savaş çatışma oluyorsa umarım biter. Ya bu çok böyle polyannavari iyi niyet bir düşünce. Biraz ütopya gibi duruyor ama gönül bunu istiyor yani. Bunu söylemek zorundayız. Bunu söylemek zorundayım yani. Bunu istiyorum çünkü ama dünya öyle bir yer değil ne yazık ki. Kırım Tatarlarının sürgününden de bahsetti Rıza abi. Hala Orta Asya'da yaşayan Kırım Tatarları varmış. Buraya dönmemişler. Orada bir hayat kurmuşlar. Keza Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları var. Burada kırmızı ışıklar çok uzun yanıyor ya. Neyse çapraz yürüyelim biz de. Orada 17 saniye yanıyor. Bak burada 56 saniye, 14 saniye, burada 54 saniye oldu. Ama bu parka gitmek istiyorum ben. Yine dünyanın herhangi bir yerinde bir Kırım Türk'üne, Kırım Tatarına rastlayabilirsiniz. Yani diaspora dünyaya yayılmış vaziyette dostlar. Bu topraklarda ne yazık ki çok fazla Kırım Tatarı kalmamış. İşte sürgünde giden, geri dönmeyen var. Hayatını kaybeden on binlerce insan olmuş. Tabii şu an yine belli bir nüfus burada yaşıyor. Ama önceden tabii ki kat be kat daha fazlaydı bu. Sanırım İlber Ortaylı da Kırım Tatarı, yani Kırım Türk'ü. Yanlış bilmiyorsam İlber Ortaylı da Kırım Türk'ü. Abimizin kamerası şahane. Röportaja gidiyorlar burada bir yerde. Şehir tertemiz, yemyeşil. Özerk Cumhuriyetleri gezmiştik Kuzey Kafkasya'da. Oradaki düzen, nizam neyse burada da aynı dostlar. Hiçbir fark yok. Akşam böyle 4'ten sonra, 5'ten sonra canlanıyor her yer. Öğlen bir koşuşturma görüyorsunuz şehirlerde. Daha sonrasında insanlar böyle işlerini bitirdikten sonra tabii ki sokaklara çıkıyorlar. Kafeler canlanıyor, restoranlar canlanıyor. Gezmesi daha keyifli oluyor. Sol tarafta da bir tane amca var mesela, askeri üniforma giymiş. Oturuyor. Yani hiç çekmek istemiyorum askerleri ama denk geliyor yani. Gerçekten KGB bu videoyu izliyorsa vallahi bilerek çekmiyorum, bak denk geliyor. Editte de çıkarması zor oluyor ya, kurban olayım bak. KGB anlaşalım, Putin. Anlaşalım. Kötü bir niyetim yok, ben turistim. Geziyorum böyle. Tanıtıyorum, ülkenizi tanıtıyorum. KGB hakkında efsane hikayeler var ya. Filmlere konu olmuş. İnsanın böyle hayrete düştüğü hikayeler. Seviyor bizim toplumumuz, böyle ajan mevzusunu seviyor ya. Ben gezerken kesin ajan bu falan diyorlar bana. Ulan dil bilmeyen ajan mı olur? Elinde böyle kamerayla gezen ajan mı olur? Allah aşkına. Böyle mantıksız bir şey olabilir mi ya? Orta Doğu'ya gidiyoruz. Adam bana ajan diyor. Ulan Arapça mı biliyorum ben? Ne anlayacağım çevremde? Konuşulandan bir haberim yani, anladın mı? Adam bana sövse şükran şükran diyeceğim yani. Elimde kamera neymiş, gizli çekim yapıyormuşum. Ulan eşek gibi kamera var elimde lan. Her yeri böyle çekiyorum. Ne ajanı ya? Çok film izliyorsunuz, yapmayın. İzleyin, keyif alın. Komplo teorisine hiç gerek yok. Gülüyorum ama bazı insanlar ciddi ciddi inanıyor yani böyle şeylere. 5 saniye geçer miyiz? Bence geçeriz. Ablam sen de benim gibi koşuyorsun çünkü kırmızı yandı. Müzeleri gösteren bir tane tabela gördüm. Tabelanın üzerinde Tauris ismi dikkatimi çekti. Tauris, Kırım'ın eski ismi diyebilirim dostlar. Kaçıncı yüzyılda öyle adlandırılıyordu çok emin değilim, hatırlamıyorum. Şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama eskiden Tauris olarak adlandırılıyordu bu topraklar. Ve bu topraklarda çok farklı halklar yaşadı. Çok fazla istilaya uğradı. Farklı hanlıklar, imparatorluklar kontrol etti bu toprakları. Deniz kıyısına yerleşen halklar denizcilikle ve ticaretle
uğraşmışlar. Tabii ki ülkenin iç kısımlarına yerleşen halklar da olmuş. Onlar da doğal olarak toprağa işlemişler. Bu şekilde bir yaşam sürmeye çalışmışlar. Ama konumundan dolayı dediğim gibi oldukça fazla mücadele verilmiş burası için. Ve hala verilmeye devam ediliyor. Burada bir fotoğraf çekimi var. Güzel bir bahçe. Güzel bir bina. Önümüze kilise çıktı. Güzel mimari yalnız. Evet dostlar. Krasnodar'da başlayan gezimiz Kırım'da sona eriyor. Yolu göstermek istedim. Yol maceramı sizlerle paylaştım. Buraya adım attığım andan itibaren kameranın kayıt tuşuna basıp belirli anları sizlerle paylaşmaya çalıştım ve bilgiler vermeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda yine Kırım'ı gezmeye devam edeceğiz bir aksilik olmazsa. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle emeklerimin karşılığını aldığımı görmüş olurum. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.